şöyle bir şey söyleyecektim bak az evvel unuttum ki gene unuttum araya laf girince. Platformlarla ilgili. Heh, oyunun baştan zaten nereye çıkacağı bellidir her zaman. Burada birlikte konuştuğumuz, sohbet halinde konuştuğumuz konuların her birinin teknik anlatım içeren videoları da hem benim kanalda hem de Burçin Hoca'nın kanalında yer alacak. Bunları takip edin mutlaka. Sadece konuşmayla sohbetle kalmayacak bunlar. Müzik yapabilmek için Evet. ilk olarak düşük bütçeyle ne yapabiliriz? Eve Evet. ne alabiliriz? Nasıl bir şey, donanımlı Evet. bilgisayar ya da nasıl bir ses kartı, nasıl bir mikrofon gibi Evet. Evet. konuları konuşacağız. Ki Tamam. genç arkadaşlar özellikle işte bu videoları izleyip bu donanımlardaki bilgisayarları ya da ekipmanları alıp işte ses kartıydı, mikrofondu, şuydu, buydu onları alıp belki de bu işlere başlayacaklar ve önleri bu alanda açılacak. Böyle bir şey olursa da ne mutlu bize tabii. Bugün oyun müziğiyle ilgili konuşacağız. Evet, oyun müzikleri genel anlamda oyunlarla ilgili konuşalım. Oyun endüstrisini biraz konuşalım. Oyun endüstrisi çünkü son 4 yıldır falan benim Türkiye'de dahil olduğum bir endüstri. Onun dışında birkaç tane iş yapmıştım ben. Çok küçük çapta işlerdi onlar. Büyük stüdyo işleri değildi. Ve oyun endüstrisinin aslında ne kadar büyük bir endüstri olduğunu öğrendim. New Cycle oyunuyla. Oyun dinamikleri nasıl bir araya geliyor onları öğrendim falan. Hani film endüstrisini aratmayacak bir şey var. Koşturma var o şeyin içinde ve çok zorlu bir sektörmüş ama bir o kadar da keyifli bir sektör ya. Yani belli ki zaten anlatacağın çok fazla şey var. Hem izleyenlere hem bana. Ben daha soruyu sormadan hemen başladım. Evet. Tamam sustum ben. Tamam sen de. Öyle estağfurullah. Bilgisayar oyunları sektörüyle ilgili konuşacağız. Teknik meselelere çok fazla girer miyiz bilmiyorum. Hani istersen gireriz de ama herhalde belli bir kıstası vardır. Yani film müziği yaparken de böyle düşünürüz. Film müziğini yaparken mesela filme bakman gerekiyor. Önce bir Evet. filmi izlemen gerekiyor. Zannedersem oyun müziğinde de aynı şey geçerli değil mi? Önce bir oyunu anlamak gerekiyor. Tabii aşağı yukarı. Yani film müziğinde yaptığımız bu karakter analizde çünkü oyunda da bir karakter var. Özellikle FPS oyunları hani first person shoot dediğimiz bu elinde silah aldığın ve taktik kastığın oyunlar var ya. Evet. Onlarda karakter analizi yapıyorsun her şeyden önce. Çünkü oyuncu orada asıl karakter oluyor. Öyle bir güzel tarafı var filmin dışında. Şöyle oyunun konusu ne? Benim buradaki amacım ne? İşin içinde aksiyon mu var? Çünkü aksiyon oyunları bile kendi içinde çok farklı türlere ayrılıyor oyun tarafında. Şöyle kimi oyun seni bir aksiyona girmeden önce gizlenmeye, saklanmaya itiyor tamam mı? Taktik kastıyor sana. Hani atıyorum askeri üste gireceksin mesela elinde silahla, tek başına ya da ekibinle. Diyor ki buraya gizlice girmenin yolunu bul diyor. Adamın title'ı bu. Gizlilik oyunu. Ve Hı sen hı. gizlice hiç kimseye görünmeden içeri sızmaya çalışıyorsun. Kimi oyunlar da bu gizliliğe izin vermiyor. Her yere bir nöbetçi dikiyor, bir şey yapıyor. Gizli hareket edemiyorsun. Diyor ki saldır ne varsa. Kim oyunlarında tarzı bu. Aksiyona yöneltiyor seni direkt. İkisinde şimdi çok farklı analizler yapman gerekiyor. Ben nasıl bir karakterim? Oynadığım karakterin rolü ne? Benim yanımdaki elemanlar bana ne kadar hani filmdeki yardımcı oyuncu gibi ne kadar yardımcı oyuncular ve benim asıl amacım ne burada? Karşı tarafı direkt yıkıma mı uğratmak yoksa onları gafil avlamak mı? Şimdi gafil avladığın o gizlilik oyunlarında çok büyük aksiyonlara giremiyorsun hemen müzik konusunda. Çünkü bir gizlilik söz konusu. Oyuncu oynarken biraz sessizlik istiyor. Belki biraz atmosfer tasarımı falan istiyor. Sağdan soldan gelecek olan tehlikeleri önceden uyarıyorsun vesaire sesle falan filan. Öbür tarafta Allah ne verdiyse hani aksiyon tarafından bam güm yürüyorsun. Öyle bir farkı var. Aynı aksiyon hani aynı title'daki iki ana şey başlığı. Oyundaki asıl önemli olan nokta şu. Yani film müziğinden ayıran. Şimdi film müziğinde 90 dakika 100 dakika artık süresi neyse bir tane line'ın var elinde film. Sahneler belli bütün kurgu sana gelmiş ve o sahnelerdeki duygu geçişlerini trafiğinin dışına çıkamıyorsun müzikte. Sen müziği almışsın götürmüşsün bir yerde belki böyle hani tam peak yapacak noktadasın armonik olarak tamam mı? Pat sahne bitiyor. Ne yapacaksın? Müziğini ona göre yuvarlaman gerekiyor, evirip çevirmen gerekiyor. Oyun sana sonsuz bir özgürlük veriyor. Herhangi bir timeline'a bağlı değilsin çünkü bir hikayem var ben aksiyon yapacağım diyorsun. Ve hani metronoma da bağlı kalmak zorunda değilsin. Bir time code'a da bağlı kalmak zorunda değilsin. O parçayı sonuna kadar götürebilirsin. Böyle bir güzelliği var oyunun. Oyun sana sonsuz özgürlük veriyor filmin şeyinde haricinde.
Yani aslında özetleyecek olursak hani yani oyunun müziğini bestelemeye başlamadan önce hani oyunun türü, Evet. hikayesi, karakterleri, dünyası ve atmosferiyle ilgili önce bir bilgi edinmek gerekiyor. Tabii ki. Buna göre oyunun hangi tür müziklere ihtiyacı olduğunu belirliyorsun Aynen öyle. muhtemelen. Aynen öyle. Sonrasında herhalde tema çalışmaları geliyor. Tema oluştur. Ya her şeyde hani proje ne Yani olursa olsun. temel temaların geliştirilmesi herhalde Tabii tabii sonrasında. tabii. Ya birinci adım zaten o bestelemenin. Ya bu oyunun geçen gün konuştuğumuz reklam müziği gibi. Hani nasıl ikonik bir melodi arıyorsun ya her zaman. Filmde de böyledir, belgeselde de böyledir. Proje ne olursa olsun böyledir. Oyunun hani duyduğun zaman ha falanca oyun dedirtecek bir melodi bulman gerekiyor. O melodi üzerinden çeşitlemeler falan yapıyorsun. İşte aynı şey gibi, film mantığı gibi. Onun işte dramatik versiyonunu yaparsın, aksiyon versiyonunu yaparsın. Yaparsın da yaparsın. Bunun sınırı yok. Ama en önemli şey tabii ki de bir title sahibi olması. Oyunun nasıl ki bir adı var. Müziğinde bir adını koymak gerekiyor orada. Bir tane melodin olacak. O melodi üzerinde çeşitlemelerle ya da işte onun varyasyonlarıyla bütün oyunu bitiriyorsun ondan sonra. Ama en önemli tarafı dediğim gibi hikayeyi çok iyi özümsemen lazım. Hani filmden hiçbir Evet, farkı yok. Çünkü her oyunun bir hikayesi var. Seni sürüklemek istediği bir hikaye var daha doğrusu. Hikayeyi oyunun içinde verdiğin kararlarla sen evet bir yere götürüyorsun ama oyunun konsept olarak bir hikayesi olmak zorunda. Orada da anlatılan bir hikaye var. Oyun zaten bir gerçekliği yansıtıyor illaki. Tamam mı? Gerçek hayatta olan bir şeyi yansıtıyor birçok oyun. Ama bu gerçeklik gerçek hayat gerçekliği değil. Film gerçekliğidir her zaman. Bunu unutmamak lazım. Oyunlarda böyle bir dünya var. Hani şu içinde yaşadığımız dünyanın gerçekliğinden bahsetmiyoruz. Oyunlara dikkat edersek özellikle aksiyon temalarında ve korku temalarında şeyi görüyoruz zaten. Büyük sahneler. İşte bir araba uçacak, havaya uçacak mesela. Normal hayatta patlar gibi patlamıyor. Hollywood'da nasıl patlıyorsa öyle patlıyor. Görsel de lazım çünkü oyunu satmak için. Hani görsel şov da istiyor oyun. Dolayısıyla oyunların gerçekliği filmlerin gerçekliğidir. Gerçek hayatın gerçekliği değil. anladım. Tabii bir de herhalde bu video oyunlarında bu adaptif müzik kullanımı diye bir şey var. Karakterin hareketlerine göre işte aksiyonlu bir sahnedeyken daha gerilimli bir müzik, işte Evet, atıyorum bulmaca çözerken daha ya da evet, başka daha rahat bir sahnede biraz daha onu rahatlatan bir evet, müzik evet, falan evet, böyle evet. adaptif müzik kullanımı da fazla olan bir alan. Bir de biz mesela bu konuyla ilgili seninle daha önce konuştuğumuzda yani film, dizi ya da reklam müziğinin dışında farklı olarak şu benim hoşuma gitmişti. Şimdi dediğin gibi film müziğinde o time kodlarla çalışıyorsun. İşte saniye saniye belki müzikleri tasarlıyorsun. İşte ne gelecek, şu gelecek, şu saniyede bu gelecek falan gibi. Hı hı. Ama mesela bilgisayar oyun müziğinde diyelim ki bir koşma sesi var, koşma Evet, efekti var. evet. Bu adım sesleri geliyor. Onu bir kere koyman yetiyor. Daha sonra bunu kodluyorlar Hı hı, ve hı hı. her koşma anında o koşma sesi direkt ona yönlendiriyorlar falan gibi bir Evet, şey evet, konuşmuştuk evet. herhalde. Hı hı. O da açıkçası teknik olarak biraz daha rahatlatan bir şey Evet, gibi evet, geliyor evet, bana. evet, evet. Hani Yani işin şöyle, şimdi karakterin işte doku analizi burada çok önemli. Karaktere oyun boyunca bakıyorsun, diyorsun ki bu adam ne kadar farklı ortamlarda bu koşma eğilimini ya da yürüme eğilimini yapıyor. Ahşap bir zeminde koşuyorsa mesela ya da yürüyorsa onun sound'unu zaten hazırlıyorsun. Koşma sesini evet, ayrıyetten hazırlıyorsun. Bunları da böyle koşarcasına bir foleyle değil, tek tek hesaplaman gerekiyor. Tek bir adım, ikinci alternatif bir adım çünkü her basışta aynı ses çıkmıyor ya sonuçta. Birkaç tane farklı adımı sana kodluyor oyunun kodlama tarafı. Sen sesi ona verdiğin zaman. İşte diyor ki mesela oyunun şu aşamasından sonra oyundaki karakter şuraya adımını attığı zaman bilmem işte A1 sesini tetikle diyor ve A1 sesi devreye giriyor. Ahşap sesi geliyor sana kulağına oynarken. İşte şu noktadan sonra bak oyuncu buraya geçerse buraya adım attığı anda diyor ki burada çakıl taşlı bir ortam var mesela. Onun sesi hangisi? A2. Buradan sonra A2'yi tetikle diyor. Oyuncu geri döndüğü zaman A1'e geri dön diyor falan. Böyle inanılmaz bir kodlama var arka tarafında. Müziklerde de aynı şey tabii. var. Müziklerde mesela diyor ki şu alanı geçtiği zaman aksiyon başlıyor bizde diyor şu sınırı. Tak diyor işte A1'in oğlu Tre'ye geç buradan diyor. Burası aksiyon müziği istiyor diyor. Senin böyle bir sakin gizlenme anındaysa burada diyor A2'ye geç. O gerilim teması. Burada gerilim teması lazım bize diyor. Yani müzikleri yaptığın zaman sen evet atmosfere göre, hikayeye göre falan yapıyorsun bütün tracklerini ama o track ne zaman tetiklenecek kısmı kodlamayla alakalı. Anladım. Dedim ya hani işi
müzik kısmını yapanı aslında biraz da rahatlatan şeylerden Evet. bir tanesi o. Evet. Bir de ben tabii şunu da merak ediyorum. Şimdi mesela bilgisayar oyunlarında tabii oyununa göre değişiyor ama mesela biz PUBG gibi ya da Counter Strike gibi oyunları düşündüğümüzde bunlarda işte çeşitli silahlar var. O silahlara ait sesler var. Bu mesela efekt anlamında kullanılan sesler tabii ki ayrı bir bölüm ama firma, şirket bunu verirken mesela film şirketlerinde bildiğim kadarıyla bu Foley kısmını ayrı bir bölüm yapar. İşte Tabii. efekt kısmı için belki farklı bir efektörleri kullanırlar. Benim çalıştığım kurumda bile efekt odası diye bir oda vardır. Orada efektler, sadece efektler yapılır. Bu piyasada yani senin görebildiğin, çalıştığın kadarıyla bunlar gene ayrı departmanlar mı yoksa hani sound işini verdik, sen işte beste işini yap ama efektler ayrı olacak, şu ayrı olacak. Onu da sen yap diyorlar mı? Yoksa yani bu bir avantaj mı oyunda? Hı Yoksa hı. gene ayrı kalması mı daha mantıklı? Onu da merak ettim. Şöyle, aslında bu biraz projenin bütçesiyle alakalı. Bak, dönüyoruz dolaşıyoruz, hep aynı yere geliyoruz. Bunların hepsi kalem kalem farklı departmanlar, söylediğin gibi. Ya ideal Normalde bir olan ideal ideal olan olan ayrı olması. ayrı olması herhalde, Tabii, değil mi? tabii. Yani şöyle, her projede film dahil, oyun vesaire, adı ne olursa olsun, projenin türü ne olursa olsun. Post Production Supervisor diye bir title vardır. İşte IMDb'de falan görürsün, filmlerin kredilerinde görürsün bunları. Bu supervisor şunu yapar: sound designer, ADR recorder, sound mixer, işte Foley tasarımcısı ve müzisyen arasında köprüdür bu adam. Bu Hmm. title yani. Kim ne yaptıysa bunların hepsini bir havuzda toplar ve birbirlerine paslar. Bana der ki mesela falanca sahne mesela çok gürültülü efektler kullanılıyor. Burada yaptığın müzikle buna dikkat et. Evet, aksiyon kullanacaksın burada ama bu efektleri bastırmayacak bir müzik yapmaya çalış buraya diye onun yaptığı tasarımı bana veriyor, gösteriyor ki ben müzik tasarlarken adamın işini mahvetmeyeyim. Aynı şekilde benim müziğimi de ona veriyor ki, gösteriyor sahnede. Adamın müziğini öldürme burada. Bak, burada güzel bir tema çalışmış bu diyor. Ses efektlerini ona göre kurgula, dizayn et diyor. Bu saydığın bütün şeyler, departmanlar birbiriyle ilişkisi olması gereken departmanlar. O Evet, yüzden zaten bir koordinatör var arada. Supervisor dediğimiz adam o işte. Bunların anladım. hepsinin ayrı olması çok önemli. Özellikle büyük projelerde. Çünkü bunu reklam tarafında da zaten konuşmuştuk. Pardon, mixing tarafında konuşmuştuk. Ya benim için film müziği bestelemek, tamam mı? Ya da oyun müziği bestelemek. Ben besteye odaklanırken bir taraftan da sound design düşünmemeliyim. Kafamı niye Evet. orayla dağıtayım? Asıl yapmam gereken işe vermem lazım bütün performansımı. Sound designer da öyle. Ses tasarımı yaparken bir taraftan da burada nasıl bir melodi olur gibi düşünürse kendi işini ıskalar. Dolayısıyla Anladım. bunların hepsi ayrı ayrı departmanlar. ADR farklı bir şey. Hani oyunlarda seslendirme var. Oyun karakterlerinin sesleri var. Konuşuyor çünkü bu adamlar kendi aralarında bunların bunların hepsi farklı şeyler. Ve hepsi farklı farklı kişiler tarafından yapılıyor. Tek bir ünitede toplanmıyor bunlar. Peki mesela şeyi de merak ediyorum. Bu işin bir sıralaması var mı? Yani önce tabii ki hani kodlar yazılıyor, oyunun bir teması ortaya çıkarılıyor, oyun bir ortaya çıkarılıyor. Arkasından işte efektleri yapalım. Arkasından işte şunları yapalım. Arkasından en son mix'e gitsin, en son bilmem neye gitsin falan gibi bir sıralama vardır herhalde, değil mi? Gerçi pardon, mesela müzik prodüksiyon şirketleri hem şirketin altında hem sound departmanı var, Evet, hem composer departmanı var, hem mix departmanı falan evet, filan evet. gibi. Evet, aynen. Mesela bir şirket onu tek bünyede halledebiliyor ama Evet. diyelim ki tek bir şirket değil, bunun sıralaması ya da şirket içinde de olabilir. Yani mesela önce kim, mesela efektörler mi önce devreye giriyor? İşte silah seslerini yapıyorlar falan filan, yürüme sesleri. Şimdi şöyle, Bir bu sıralama film sektöründe daha önemli bir hal. Çünkü örneğin atıyorum, kurgu bitmeden, ben hep bunu söylüyorum film müziğinde. Kurgu bitmeden, kurgu kilitlenmeden benim film müziğine başlamam çok büyük sıkıntı. Çünkü kurgudaki en ufak bir değişiklik benim yaptığım, oluşturduğum skordaki timeline'ı dağıtıyor, darmadağın ediyor. Ben bir sahneyi yapmışım mesela, 3 dakika boyunca müzik yapmışım. Adam diyor ki ben o sahnenin arasından bir şey eksilttim ya da o sahneyi uzalttım. Hadi, bütün benim timeline'ım gitti. Baştan bir daha editle ya da baştan bir daha yaz durumu oluşuyor. Oyunda bu kadar önemli değil bu. İyi bir supervisor varsa arada ve kontak iyi kuruluyorsa sıralamanın ne olduğu çok önemli değil oyun tarafında. Çünkü oyun tarafında herkes işini bitiriyor, masaya koyuyor ve o iş kodlamayla bir araya geliyor. Hayır, şunu anlamadım. Şimdi herkes işini bitiriyor. Hı Tamam hı. ama mesela efektör işini nasıl bitiriyor? Yani oyun elinde olmadan bir efekt yapamaz ya da şey mi deniyor ona? Bak sen
şu silahlar var. Bu silahlara göre ses üret ya da ses bul. Tabii. Ya Ha, oyunun anladım. bitmesi diye bir şey mümkün değil. Oyunda e, bir süre yok ki. Kimi oyuncu var oturuyor bir oyunu 10 saatte bitiriyor. Kimisi 6 ayda bitiriyor bilmiyorum. Ve oyunda oyuncunun ne yapacağını bilemezsin ki. Kimisi çok böyle pasif davranır oyunu bitirirken, kimisi çok saldırgan davranır oyunu bitirirken, aksiyonu erken başlatır, öbürü o aksiyonu geç başlatır vesaire vesaire. Bunun şeyi yok. Buradaki olay tamamen söylediğin gibi. Bu adamın oyun boyunca kullanabileceği kaç tane silah var? Atıyorum 20 farklı silah var. 20 farklı silah bana ses yap diyor adam. Anladım. Ondan sonra işte kaç tane ortamın var? İşte atıyorum adam bir asker yürüyor, kum zeminde koşuyor, kum zeminde yürüyor, suyun içine giriyor, yüzüyor, işte zıplıyor, atlıyor falan filan. Ne kadar hareket varsa ve ne kadar ortamda yapılıyorsa bunlar hepsine özel ses yap deniliyor bana. Ve bunlar yapılmaya başlanıyor. İşte kullanacağın askeri araçlar var belki. Helikopterin var, uçağın var, tankın var, bilmem neyin var. Bunların her biri. Bana diyor ki mesela bir tane araba, askeri arabam var benim. 4 tekerlekli bir araba bu. Evet. Kumda gidiyor, denizin içinde gidiyor, işte atıyorum beton zeminde gidiyor falan. Hepsi için ayrı ses tasarlıyorum. Arabanın sesi şöyle çıkıyor. Araba ateş ettiği zaman şöyle bir sarsılıyor. Ona bir sarsılma efekti koyuyor. O kodlamada ateşlemeden sonra hemen arkasına o sallanmayı da koyuyor ki daha gerçekçi olsun. Hani ateş etti ve araba sallandı şöyle bir. O efekti de duyuyorsun çünkü. Ya bunlar o kadar böyle kıymık kıymık işler ki yani film olayından Evet. hiçbir farkı yok. Ve bunlar işte sahneye yerleştirmiyorsun sen. Bunu kodlama tarafına götürüyorsun. Falanca kodlu arabanın. Çünkü o arabalar da sana kodlarla geliyor işte. Atıyorum diyor ki A01. Ne bu? Askeri bir araç. Tamam A01'in işte tekerlek sesleri, A01'in motor sesi, A01'in ateşleme sesi falan filan diye farklı farklı ortamlara göre bunların hepsini tasarlıyorsun ve o A01'e ait seslerin tamamı olarak bir dosyaya gidiyor ve içinde kodlanmada o dosyadan o ses çağrılıyor. OMF gibi düşünelim. Bir OMF dosyası var. Dosyadan ses çağırıyor sürekli oraya koda. Tamamen bunun üzerine yürüyor oyun tarafı. Peki işin seninle ilgili olan kısmı yani beste kısmında da iş böyle mi yürüyor? Mesela sana oyunu önce bir belki oynamak, bir görmek gerekiyor diye düşünüyordum ben ama mesela şimdi şöyle düşünüyorum. Acaba böyle mi? İşte sana anlatılsa da işte oyun bir savaş oyunu. Senin besteleyeceğin sahneler bir işte böyle vur kırın çok olduğu sahneler var. İşte bir böyle bir sahne için beste yapacaksın. Bir ana beste olacak. Oyunun kendi ana teması olacak. Bir de işte belki ana karakter için ana karakter yalnız kaldığında işte yürürken ona özel bir müzik olacak. Belki diğer yardımcı karakter yani bunları sana söyleyip işte bunlara göre şu kadar saniyelik bir beste, şuna göre bu kadar saniyelik falan böyle mi yürüyor yoksa Tabii. soruyu şöyle biraz daha büyüteyim. Tamam. Mesela ben üniversitede çalışırken bizim halk oyunları bölümü gösteriler yapardı. Bu halk oyunları bölümünün ilk çalışmaya başladığı zaman, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Halk oyunları bölümündeki arkadaşlar danslarına çalışmaya başlarlar. Dansları final aşamasına geldiğinde işte yöre yöre değişir. 15 dakikalık bir performansın içinde Ege'de vardır, Bitlis'te vardır, Diyarbakır'da vardır, Antalya'da vardır mesela. Bu 12-13 dakika ya da 15 dakikalık performansın içinde bu oyunların hepsini oynarlar. Diyelim böyle bir oyun sahneleyecekler. Bize mesela müziklerini yapmak için ya da kaydetmek için geldiklerinde son yaptıkları provanın bir video görüntüsünü isterdim ben. O son yaptıkları provaya göre işte mesela Ege'de kaç dakika kalmışlar, kaç saniye kalmışlar. Akdeniz'e geçmişler, orada kaç saniye kalmışlar. Yani o ana görüntüyü benim görüp ondan sonra müzikleri oturtmam gerekiyor. Ki o müzikleri oturttuktan sonra da işte onlar da bazen kurgu değişikliğine gidebiliyorlar. Ya biz orayı ama sonrası bizde daha kolay oluyordu halk oyunları müziklerinde. Hani şuradan keser, şuradan bağlarız falan gibi tekrar yapabiliyorduk. Yani bu video oyununda da şu geldi aklıma. Hani böyle mi düşünmek gerekiyor? Oyunu önce bir kabaca görüp ha evet burada şu olabilir. Bu atmosferde şöyle bir beste olabilir falan gibi mi düşünmek gerekiyor? Yoksa sana lafzi olarak söyleyip şu sahneler var bunlara göre yap mı diyorlar. Nasıl oluyor? Şöyle aslında hepsi bir arada. Dün sana bir tane yeni projenin sunum dosyasını atmıştım PDF hatırlıyor musun? Yeni Evet, film. Hı. evet. Oyunun mesela New Cycle'dan örnek vereyim. Oyunun müziklerine başlamadan önce bana öyle bir Alp şey verdi. Sunum dosyası verdi. O sunum dosyasını okudum. O sunum dosyasının içinde neler yok ki? İşte oyunla ilgili grafik tasarımlar var. Oyun atmosferi böyle olacak falan filan gibisinden. Karakter analizleri var, hikayesi var. Oyuncu bu
oyunu oynarken amacı neler olabilir? Birkaç farklı alternatifli son var oyunun içinde. Çünkü bu bir survival oyunu mesela. Senin vereceğin kararlarla halk seni terk edebiliyor, senin ülken batabiliyor ya da işte daha olumlu kararlar verdirirsen sıfırlanmış olan teknolojiyi kuruyor, sen halkın mutlu oluyor falan daha farklı bir geleceğe doğru ilerliyorsun oyunda. Yani işi şeyde demiştik ya rezil de edebiliyorsun oyunun sonunda, vezir de edebiliyorsun. Dolayısıyla oyunun tek bir sonu yok. Oyuncunun vereceği kararlara bağlı. Zaten işin bütün tatlı kısmı da o zaten. Hani her şey senin elinde oyunda. Oyunun nasıl ilerleyeceği, nasıl sonuçlanacağı falan tamamen senin elinde. Dolayısıyla da alternatifli sonları oluyor oyunların. Bütün oyunlarda böyle. Bir savaş oyununda da böyle. Ülkeni kaybedebiliyorsun ya da vurulup ölebiliyorsun. Bir şey oluyor, hatalı bir şey yapıyorsun ve senin sahip olduğun her şeyi gelip yağmalıyorlar falan filan. Ya da tam tersi sen işte bir ülkenin başında hükümdar olarak kalabiliyorsun falan filan gibi. Alternatif sonlar var. Bu alternatif sonlara göre bile aslında şey hazırlaman gerekiyor. Müzik hazırlaman gerekiyor. Senin mesela örneğin her şeyi kaybettiğin bir senaryo senin için çok dramatik bir senaryo oyuncu olarak. Dolayısıyla orayı epik şeyle havayla karışık bir dramla yüklemen gerekiyor. Çünkü sen başarısız oldun oyunda. Öbür tarafta epik olayı biraz zafere dönüşüyor. Dolayısıyla da oyunun içine yüklemem gereken iki farklı bak müzik karakteri çıktı ortaya. Bunlar için de ayrı ayrı trackler. Oyuncu belki de o bir tanesini hiç duymayacak oyunda ha. Çünkü o sona gelmedi o. Ötekini duyacak. Evet. Ama bunları hazırlamam gerekiyor benim. Yapmam gerekiyor. Şeyde New Cycle'a bir tane resimle başladım ben. Alp bana bir tane resim vermişti. Bunu koyarım hatta ekrana. Bu bir grafik tasarım. Onun tasarladığı bir imaj. Ben imajdan o kadar etkilendim ki mükemmel bir atmosferi vardı ve New Cycle'ın main title oradan çıktı. Onu aldım ben o gün evde oturdum baktım böyle izledim ne var burada falan. Ben bu bana ne hissettiriyor falan. Oyunun da hikayesini bildiğim için o atmosferin içinde ben olsaydım şayet ben ne hissederdim acaba dedim ve main title öyle çıktı ortaya. Daha ilk günden. Ve o hala oyunun şeydir şu anda main title'dır. Hı. İşte burada film tarafında çalışmanın çok büyük avantajını gördüm ben. Doku analizi konusunda iyiyim. Ben bir sahneyi gördüğüm zaman o sahne bana ne istediğini söylüyor zaten. Bu illaki hareketli bir sahne, bir video olmasına gerek yok. Bir imajla gördüğüm zaman o bana ne istediğini söylüyor. Buraya ne gerekiyor söylüyor. Oyun tarafında da böyle davranıyoruz. Hikayeyi biliyorum zaten. Okumuşum. İmajı da görüyorum. Eğer ki oyun tarafı, kodlama tarafı ve grafik tarafı, hani design tarafı yetiştirebilmişse sana bir tane de ufak demo. Bana mesela New Cycle'ın oyunu o ufak demosu 2 hafta sonra gelmişti. Bir küçük setup olarak gelmişti. Oyunda böyle bir atmosfer olacak diye açtım ve 30 dakikalık bir demo oyunuydu. Hani aynı oyun, birebir aynı oyun ama 30 dakikalık versiyonuydu. Atmosferi bir gör, oyuncu neler yapıyor bir yaşa onu diye. Bu çünkü sound tasarım tarafına da müzik tarafına da verilmesi gereken bir şey. Evet biz imajlarla şunlar hikayeyle falan bir şey oluşturuyoruz eyvallah. Ama bir taraftan da oyunu bir tatmak lazım. Hani filmi izlemek gibi. Oyunu da oynadım. Dolayısıyla söylediğin her şey aslında oyun için geçerli. Hikayeyi anlatıyorlar sana, grafiklerle ilgili seni görsel olarak besliyorlar. İhtiyaç olan şeyleri zaten kod tarafı çıkarmıştır şöyle 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 diye. Sen oyun müzisyen ve ses tasarım tarafıyla diyorsun ki şöyle şöyle bir şeylere daha ihtiyaç olabilir. Bunları da ekstradan hazırlayalım elimizde bulunsun diyorsun. Ve o şablona göre bütün oyunun gereksinimleri ortaya çıkıyor ve hazırlanıyor. Anladım. Tabii bu şimdi sen konuştukça benim aklımda da başka böyle sorular beliriyor. Hani videoyu Tamam. da çok uzun tutmayalım dedik bugünkü konuşmamıza ama Tamam. şimdi ben merak ediyorsam bir sürü insan da merak ediyordur diye Ha, konuşalım düşünüyorum. bir şey olmaz. En kötü ikiye böleriz ya. Bir şey olmaz. İşin müzik prodüksiyon kısmı yani mix aşaması, Hı-hı. mastering aşaması. Şimdi bu aşamalardan geçirilmesi gerekiyor tabii Tabii, tabii. sonlara doğru yaklaştıkça. Bu süreçte tabii müziğin oyunda daha iyi duyulmasını sağlıyor falan filan gibi durumlar var. Ama mesela mix aşamasında bu departmanlar orada birleşiyor mu? Mesela o efektler müzikten daha fazla duyulmaması gerektiğini ya Hı-hı. da işte başka bir sahnede başka bir efektin, başka bir foley sesin müziğin üstüne çıkmaması ya da bir yerlerde çıkması gerektiği falan gibi şeylerin kararı hangi aşamada? Bu mix aşamasında mı karar veriliyor bunlara? Hayır, orası çok farklı. Final kısmı çok farklı. Şimdi mix ve mastering tarafı zaten yapılıyor ayrı konu. Hani sanki bir diziye ya da filme yapılacakmış gibi. Ben Evet. nasıl müziği bitiriyorum, sana gönderiyorum. Üstad bu hazır, bunu işte mix diyebiliriz ya da mastering yapabiliriz falan diye. Sen bunu hazırlıyorsun. Ben bunu kod tarafına gönderdiğim zaman oyunun içinde hangisinin ne kadar baskın olacağına kodlama karar veriyor. Hmm. Şöyle, şimdi bizim çalıştığımız oyun motoru Unity isminde bir oyun motoru ve Unity'nin içinde
audio tarafı da var. Bu bütün o kırpık kırpık olan sesleri kodladığın zaman orada fader'lara gene ikinci bir mix işi düşüyor. Bu işte mesela ayak sesi yapmışım ben. Adım var, tamam mı? Şimdi adam çok sessiz bir odanın içinde yürüyorsa adım evet biraz yüksek gelir insanın kulağına, oyuncunun kulağına. Ama kalabalık bir ortamda, savaşın olduğu ortamda o adım sesleri o kadar kulağına batmaz. Dolayısıyla orada da bir kodlama giriyor. Yanından geçen arabanın işte ses şiddetiyle adım sesinin ses şiddeti aynı olamaz zaten. Mümkün değil. Evet. Evet. Dolayısıyla da Unity içindeki mikserde bunlar da kodlanıyor. Şu desibeli geçme, şu kadar aşağı düşme falan gibisinden. O sesler bizden nasıl miksajlanıp gidiyorsa seviye belirleme oyun motorunda karar veriliyor. Abi bunun tabii bir standardı oluşmuştur herhalde. Yani Ya o tabii ki. Belli bir standartı var. standart Bir vardır. de biraz deneme yanılma moduyla gitmek gerekiyor orada. Mesela bazı sahne var. Diyorsun ki ya burada müzik insanı çok gaza getiriyor, tamam mı? Müzik biraz baskın olsun. Sound design'i biraz geri çekelim diyebiliyorsun. Ya da diyorsun ki buradaki çatışma çok güçlü. Ses efektleri de çok güzel geliyor kulağa, tamam mı? Müziği biraz geri tutalım da ses efektleri ön plana çıksın diyebiliyorsun. Ama bunların kararı yine dediğim gibi Unity'de son adımda ortaya çıkıyor. Kodlamayla Anladım. yapılıyor yani. Anladım. Ve son olarak da test ve revizyon işleri oluyor herhalde. Tabii. Test Tabii. aşamasına giriyor. Orada eksik görülen şeyler varsa onlar tamamlanıyor. Fazla görülen şeyler varsa onlar kırpılıyor. Belki orada şeye bile karar veriliyor olabilir. Hani mixini yapmışsın, masteringini yapmışsın ama o an mesela test aşamasında ya buraya başka bir şey hissettim, başka bir beste yapacağım ben gibi Tabii. bir Ya her şey de işte olduğu gibi olabiliyor bu da herhalde. revizyonla dönen bir iş. Evet. Çünkü Bu oyun geliştikçe fikir gelişiyor. Yeni fikirler geliyor aklına. Benim mesela New Cycle'dan bir örnek vereyim. Şimdi New Cycle'ı ilk gördüğüm zaman o 30 dakikalık demodaki görselle oyunun finalinde gördüğüm görsel arasında dağlar kadar fark var. O kadar evet. gelişti ki. Dolayısıyla ben Alp'e şey demiştim hatta. İlk anda yaptığım 3-4 tane müziği eledim. Kendim eledim. Bunları dedim koymayalım buraya. Yani benim kulağımda zayıf kaldı o müzikler. Çünkü hakikaten oyun başka bir yere evrildi. Görsel olarak, hikaye olarak bambaşka bir şey oldu. Dedim bunlar kurtarmıyor bunu. Ben buraya yeniden müzik yapacağım. O 4 tane tree'yi tamamen çöpe attım ve sıfırdan müzik yaptım oraya. Oluyor yani bunlar tabii ki. Ya iki konsepti şöyle özetleyeyim ben birkaç kelimeyle. Film işinde ne yapıyorsak oyun işinde aynı şeyi yapıyoruz. Filme teslim ederken hepsini birleştiriyoruz. Oyunda tasarladığımız gibi parça parça teslim ediyoruz. Tek farkı bu. Anladım. Yani bu aslında mesela oyun piyasasında bu sıralamayı yaparken işte önce karakter analizi, sonra şu, sonra bu, sonra bu falan gibi yaparken artık en son süreçte test ve revizyon dedik. Ama en son olarak da platformlara özel optimizasyonlar gerekiyor herhalde ama mesela PC mi, işte konsol mu, mobil mi? Yani Evet, belki evet. hepsine ilişkin bir optimizasyon yapılacaktır ama o optimizasyon işinin herhalde bizle çok fazla bir alakası yok. Değil mi? Yok, o tamamen kodlamayla alakalı. Ya dosya uzantısı gibi diyelim. Bir dosya uzantısını bir program açıyor, biri açmıyor ya. Onun gibi. Evet, anladım. Uzantıyı değiştirmek, formatı değiştirmekle alakalı bir şey o. Şöyle bir şey söyleyecektim bak, az evvel unuttum. Ki gene unuttum. Araya laf girince. Platformlarla ilgili. Ha, oyunun baştan zaten nereye çıkacağı bellidir her zaman. Biz bunu atıyorum PS5 için yaptık ya da sadece bilgisayar için yaptık ya da her ikisi için yapıyoruz. Bir de oyunların gelişimi oyun yayınlandıktan sonra durmuyor. Biz mesela geçtiğimiz Ocak ayında New Cycle'ı piyasaya sürdüğümüz zaman Early Access'ti. Birçok oyun böyle çıkıyor zaten. Erken erişim deniyor buna. Oyunun içinde daha her şey tamamen bitmedi. Hikaye geliştirilmeye devam ediyor. Ama şu anda alıp oynayabilirsiniz. Şu an aldığınız zaman 6 ay sonra yapacağımız update'i de indirdiğiniz zaman oyun başka bir seviyeye evrilmiş olacak. Ama o update size bedava olacak diyoruz biz. Bunu Evet, bütün oyunlar yapıyor hemen hemen. Early Access diye bir şey var. Erken erişim var oyunlarda. Oyunu çok merak ediyor adam. Tamam, ben bunu oynamak istiyorum diyor. Early Access'te hala oyna diyoruz, evet. Oynarken bazı bug'lar da çıkabiliyor. Tamam mı? Ve bunu tabii. işte Steam gibi platformlarda falan kullanıcı yorumları falan filan okuyorsun zaten, görüyorsun ve bunları onararak yeni bir update geliyor. Sonra bir daha geliyor. Onları da onararak yeni bir update daha geliyor. Yani 10 yıldır kendini update eden oyunlar var dünyada. Tabii. Tabii. Biz de öyle. Geçen sene Ocak ayından beri o Early Access'ten sonra kaç tane update yayınladık. Ve her mesela şimdi bize yeni map'ler geldi. Onları da biliyorsunuz zaten. Yeni harita var, yeni hikaye açılıyor. Ve oraya ayrıyetten bir müzik çalışması daha yaptım ben mesela.
Bir 24 track'li bir paket daha hazırladın falan gibi. Oyun çünkü Evet. biraz bitmeyen bir şey. Yaşayan bir organizma. Film gibi değil o tarafı. Evet ya, mesela ben bir ara bu PUBG'ye sarmıştım. Yani oyun bana hem keyifli geliyordu hem de özellikle müziklerini falan dinliyordum. Ama onlar herhalde stok müzik mi kullanıyorlar tam olarak bilmiyorum, ya da Evet. yaptırıyorlar mı bilmiyorum. Birçoğu E, öyle. Oyun tarafında büyük stüdyo işin değilse genelde sinemada educational müzik dediğimiz hazır, immediate müzik dediğimiz hazır müziklerin kullanımı çok yaygın. evet, PUBG'nin yeni sürümleri yayınlandığında da genelde insanlar hep şeyi yazıyorlar. Aa bak, bu seferkinin müziği işte otantik olmuş. Evet. Daha doğu tarzı bir müzik Tabii tabii olmuş. tabii İşte tabii. Tabii. şöyle olmuş. Yani o müzikler de çok konuşuluyor bu Tabii oyunlarda. tabii. Yani tamamen Ee, konseptle alakalı mesela. Bu evet, şey e, vardır. Benim çok sevdiğim bir oyun vardır. Hitman oyunu vardır işte. evet, 2000'lerin başından beri oynardık biz onu falan. Ya da işte daha sonraları Assassin's Creed vardı mesela. Hala var. Ya farklı farklı işte Osmanlı dönemine gitti, daha böyle otantik müzikler oldu. İşte o orta çağda geçen bir parkta orta çağ müzikleri, kilise müzikleri falan filan çıktı işin içine. Yani oyunun dokusuna göre, konseptine göre yeni müzikler öğretmen gerekiyor. evet. İşin gidişatı bu. Peki, son olarak sana bir soru daha soracağım. Biraz tehlikeli bir soru sanki, bilmiyorum ama iki Sıkıntı yok ayağı var bilirsin. bu sorunun. İki ayağı var bu sorunun. Sen hem film, hem dizi, hem oyun, hem reklam müziği bestecisi olarak, bunların hepsiyle çalışmış bir insan olarak, Hı hı. bir müzisyen olarak, bunların içinden en çok duygusal, mental olarak keyif aldığın hangisi? Şu bana çok daha keyifli geliyor. İşte filmle çalışmak beni delirtiyor aslında. Hı hı. Hani keyifli gidiyor ama mutlaka delirtiyorlar beni. İşte bir sahne çıkarıyorlar, şu oluyor, bu oluyor, bilmem. Ama onları bir kenara bırakırsak, çok böyle keyif alarak çalıştığın, en keyifli gelen hangisi oluyor sana? Doğru Buna soru. mesela şey kayıtları da dahil buna. Hip hop tarzı yaptığın kayıtlar, yani bu tarz müzik kayıtları da dahil olmak üzere. Ve en çok keyif aldığın iş hangisi bunlardan sektör olarak? Onların Kendi benim hepsi benim çocuklarım. Hepsini çok seviyorum deme ya. Yok yok ya, öyle klişe laflarım yok abi benim. Ben bir şeyi sevmediğim zaman ya bunu ben sevmiyorum ama yapıyorum işim çünkü falan dediğim olmuştur. Çünkü şahit oldum biliyorsun. Evet, Şöyle kendimi en rahat hissettiğim, istediğim her şeyi yapabildiğim platform oyun tarafı abi. anladım. Sinemada o Peki, kadar özgür değilsin. Bak sinema müziğini çok evet, seviyorum. Benim asıl alanım o. Çünkü hani müzik tarafında beni tutan, beni bugüne getiren derler ya, beni bugüne getiren şey o. Sinema müziği yani. Ben bununla evrildim. Yani büyük ekranda özellikle o hani surround atmosferde yaptığın işi dinlemenin keyfi bambaşka bir şey. Mükemmel. Eyvallah ama sinemada biraz seni böyle tutup geri çeken bazı noktalar var ki o videonun başında söyledim. Sen filmin trafiğine ayak uydurmak zorundasın. Duygu geçişlerine ayak uydurmak zorundasın. Bazı yerler seni öyle bir tıkıyor ki böyle ya sanki şurada bir 10 saniye daha olsaydı bu müzik mükemmel olacaktı falan diyorsun. Bundan evet, kaçış yok. evet, Bazen yönetmeni ikna et. Birkaç projede yaptım onu. Amerika'da yaptım ama. Türkiye'de bunu ikna etmek çok zor da. Herkes ben ne diyorsam o olur kafasında çünkü. Nefret ediyorum bu kafadan. Yani sahne bir yere kadar gelmiş. Müzik de çok güzel gidiyor sahneyle birlikte. Bir noktada sahne bir anda başka bir şeye bağlanıyor, tamam mı? Bir flashback giriyor, bir şey giriyor. Ya dedim şu sahnenin sonunu böyle biraz uzatsak ya da slow motion'a düşürsek de müziğe şöyle bir hareket yaptırırsan falan dedim. Adam dedi ki aa dedi çok iyi fikir bu. Ve kurtardım müziği orada. Bunu evet, Türkiye'de yapamıyorsun. Hayır canım falan oluyor hemen. Hani yönetmen karar vermiş buna. Ya tamam da sinema işi kolektif bir iş. Hani evet, sen müziklerini bana emanet ettiysen besteci olarak benim fikrime bir güven ya. evet. Ki burada yaptığımız işte o sahne gerçekten böyle şey, hani filmin en dokunaklı sahnelerinden biri haline geldi. Müziği orada çat diye kesmemem. İşte sinemada böyle zorluklar var. Dizide de var bu. Yani görseli sabit olan şeylerde böyle bir ufak bariyer durumu oluyor müzik besteleme konusunda. Oyun konusunda böyle değil. Oyun konusunda sınırsızım ya. İstediğin her Dolayısıyla, şeyi yapabiliyorsun. evet. Yani dolayısıyla kendini daha özgür hissettiğin alan Lan oyun oyun alanı. müzikleri. Oyun müzikleri. Kesinlikle öyle. Peki. Bambaşka bir Yani dünya yani. Gerçekten bambaşka bir dünya. anladım. Anladım. Tamam üstad. Düşündüğümden çok daha uzun bir sohbet Evet. oldu. Biz kısa kesemiyoruz. Yok yok, iyi, Evet. bence yeterli bu. Bu video oyunları müziği sektörü bizim için aslında yeni sektörlerden bir tanesi sayılır. Yani Evet. diğer sektörlere oranla en yeni sektörlerden bir tanesi. Dolayısıyla
Bu konudaki bilgi ve tecrübelerini de bizle paylaştığın için, benle paylaştığın için ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Belki ileride bu işin teknik kısmı ile ilgili ayrı bir video da yapabiliriz ama Burada birlikte konuştuğumuz, sohbet halinde konuştuğumuz konuların her birinin teknik anlatım içeren videoları da hem benim kanalda hem de Burçin Hoca'nın kanalında yer alacak. Bunları takip edin mutlaka. Sadece konuşmayla sohbetle kalmayacak bunlar. yani çok keyifli bir sohbetti benim açımdan. Hem de bilgilendirici bir sohbetti. Teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Bununla ilgili tabii teknik bir video da ayrıca yayınlanacaktır. Sen yayınlayacaksındır. Muhtemelen Evet. ben de yayınlayacağım. O zaman bir dahaki sohbet konumuzla ilgili bir spoiler verelim mi? Verelim. Tamam. Çünkü bu aslında video oyunları ve sinemadan daha büyük bir alanı memnun edecek bir içerik olacak. Çünkü orada söz sende olacak, işin uzmanı sensin. Senin de söylediğin gibi home studio şartlarında herkesin elinde ne imkan varsa bununla bir şarkı kaydını, bir şarkı aranjesini, işte okumalarını, miksajını vesaire nasıl derli toplu bir prodüksiyon haline getiririz, bunu konuşacağız ve sen de bunun mükemmel bir teknik anlatımını yapacaksın bize sonrasında. Evet, onunla ilgili aslında 2 tane video yapacağız ama bundan sonraki sohbetimiz aslında bu deminden beri konuştuğumuz hem film müziği, hem dizi müziği, hem oyun müziği, yani müzik yapabilmek için Evet. ilk olarak düşük bütçeyle ne yapabiliriz? Eve Evet. ne alabiliriz? Nasıl bir şey, donanımlı Evet. bilgisayar ya da nasıl bir ses kartı, nasıl bir mikrofon gibi Evet. konuları konuşacağız ki Tamam. genç arkadaşlar özellikle işte bu videoları izleyip bu donanımlardaki bilgisayarları ya da ekipmanları alıp işte ses kartıydı, mikrofondu, şuydu, buydu onları alıp belki de bu işlere başlayacaklar ve önleri bu alanda açılacak. Böyle bir şey olursa da ne mutlu bize tabii. Tabii ya, bu kadar konuşmamızın amacı o. Biz bu muhabbeti Evet. sen de zaten yıllardır yapıyoruz. Yoksa YouTube'dan ne bekleyebiliriz ki biz? Bir şeyleri Evet. duyuralım istiyoruz. Yani birilerine yardımcı olsun. Başka bir derdimiz yok. Evet. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim. Herkese Görüşmek üzere Üstad. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. eyvallah. Eyvallah. Sana Kal da teşekkür sağlıcakla. ederim. Görüşürüz. Eyvallah. Görüşmek üzere.